Kainatta her şey titrer. Taşın sessizliği, rüzgarın fısıltısı ve senin kalbinin atışı. Her birinin bir ritmi, her birinin bir frekansı vardır. Ama bazen bu ilahi akış bozulur. Ruhun üzerine bir sis çeker. Bedenin ritmi sekteye uğrar. İşte o an İslam'daki bir ilim devreye girer. Rukiye. Bugün pek çok kişinin sadece bir okuma seansı sandığı, kimilerin ise istismar ettiği bu kapı aslında görünmeyenin matematiğidir. Bu bir ses cerrahisidir. Niyetin madde üzerindeki hükmüdür. Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizinle kelimelerin frekansıyla ruhun nasıl tedavi edildiğini, sayıların ve elementlerin bu büyük şifadaki rollerini konuşacağız. Cahiliye karanlığından süzülüp gelen değil, hakikatin nuruyla şekillenen gerçek ruhye ilmini. Hazırsanız manevi röntgeninizi çekmeye, suyun hafızasına yolculuk etmeye başlıyoruz. Her şifa süreci doğru soruyla başlar. Mesele bedende mi yoksa ruhta mı? Modern tıp tahlillerde bir sebep bulamadığında ruhun derinliklerine bir düğüm atılmış olabilir. Biz buna manevi röntgen diyoruz. Kur'an'daki teşhis ayetleri okunmaya başlandığında aslında bir rezonans testi yapılmış olur. Eğer o bedende bir nazarın ağırlığı, bir hasetin zehri ya da metafizik bir parazit varsa o frekans ilahi kelamın nuruyla çarpışır. İşte o an belirtiler konuşmaya başlar. Sadece esnemek mi? Hayır. Bazen midede bir düğüm, bazen bacaklarda bir çekilme, bazen de sırtta karıncalanma hissedilir. Ve en önemlisi rüyalar. Eğer uykularınızda karanlık kuyulara düşüyor, yılanlar tarafından kuşatılıyor ya da birileri tarafından sürekli kovalanıyorsanız, ruhunuz size bir şey anlatmaya çalışıyordur. Üzerinde bir ağırlık var, beni bu sıkıntıdan kurtar. Rukye sadece sözlerin havada asılı kalması değildir dostlar. Bu İslami ilim, Allah'ın kainata yerleştirdiği elementlerin diliyle konuşur. Neden özellikle su ve neden mübarek kılınan zeytinyağı? Su, kainatın en sadık şahididir. O, en yüksek hafıza sahip iletkendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kaba dua okuyup hastanın üzerine serpmesi veya içirmesi, suyun bu muazzam özelliğini işaret eder. Okunan Kur'an ayetlerinin ilahi şifreleri suyun moleküllerine nakşedilir. Siz o suyu içtiğinizde aslında sadece su değil, hücrelerinize kadar işleyen bir nur ve frekans almış olursunuz. Maddenin maneviyatla buluştuğu o an bedendeki karanlık düğümler birer birer çözülür. Peki ya zeytinyağı? Kur'an-ı Kerim mübarek bir ağaç olarak tarif ettiği o öz. Zeytinyağı, Rukye ilminin bir manevi mührüdür. Su içten temizlerken yağ dıştan bir kalkan oluşturur. Okunmuş zeytinyağı vücuda sürüldüğünde negatif enerjilerin bedene tekrar sızmasını engelleyen manevi bir zırh vazifesi görür. Bu elementlerin ilahi kelamla olan sessiz ve derin ittifakıdır. Peki ya sayılar? Neden bazı duaları 7 kere, bazılarını 21 veya 41 kere okuruz? Bu bir rastlantı mıdır? Asla. İslami ilmin derinliklerinde her sayının bir kapıyı açan şifresi vardır. Alimlerimiz der ki, dua bir anahtardır. Sayılar ise o anahtarın dişleri. Eğer anahtarın dişleri eksikse o kapı açılmaz. Ebced hesabı ve belirli sayısal döngüler, ruhun ihtiyacı olan frekansı yakalamak içindir. Her harfin bir ağırlığı, her esmanın bir titreşimi vardır. Doğru esmayı doğru sayıda zikretmek, o manevi kilidi açan şifreye doğru girmek demektir. Bu, kulun Allah'ın isimlerine sığınırken kullandığı ilmi bir nizamdır. Unutmayın dostlar, burada konuştuğumuz her şey aslında birer vesiledir. Meşhur bir söz vardır. Kılıcın keskinliği, onu tutan elin kuvvetine bağlıdır. Evet, rukye bir teknik, sayılar bir şifre, su ise mucizevi bir iletken olabilir. Ama asıl güç, o kılıcı tutan iman elindedir. Asıl şifa, şafi olan Allah'a tam teslimiyettedir. Okuyan dilin takvası ile dinleyen kalbin ihlası birleştiğinde, işte o zaman o manevi kılıç en karanlık düğümleri tek bir hamlede kesip atar. Peki kendimizi bu manevi kalkanın içinde nasıl tutabiliriz? İslami bir ilim olan rukye sadece bir tedavi değil, aynı zamanda bir korunma sanatıdır.
Sabah ve akşam okunan ihlaslı bir ayetel kürsi, ruhun kalesine çekilen sarsılmaz bir kilittir. Felak ve Nas sureleri ise her türlü habis enerjiden korunmak için üzerimize giydiğimiz nurdan bir zırhtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i bu zırhla korur ve şöyle buyururdu: Sizi her türlü şeytandan, haşer eden ve kem gözlerden, Allah'ın tam olan kelimelerine emanet ederim. Siz de kendi hayatınızın şifacısı olun. Dilinizi zikre, kalbinizi tevekküle, ruhunuzu ise Kur'an'ın o bitmek bilmeyen rahmetine alıştırın. Sevgili dostlar, bugün dildeki kelamın sırrına, Rukiye ilminin zahiri kapısına şöyle bir dokunduk. Şunu kalbinize nakşedin. Eğer okunan ayet bir ilaçsa, sizin teslimiyetiniz o ilacı mucizeye dönüştüren bir iksirdir. Şifa Allah'tandır. Biz ise sadece onun sonsuz hikmet deryasının birer yolcusuyuz. Ancak yolumuz burada bitmiyor. Peki dildeki dua kalbe inmezse ne olur? Kalp kalesi hangi gediklerden sızma alır? Ve biz o gedikleri ihlas surlarıyla nasıl yeniden inşa ederiz? İnşallah bir sonraki sohbetimizde nazarın hakikati ve ruhun zırhı olan Ayetel Kürsü'nün perdeler arkasındaki sırlarını konuşacağız. Kendi şifacınız olma yolunda size rehberlik etmesi adına videoda bahsettiğim koruyucu ayetlerin listesini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu manevi reçeteyi hayatınıza dahil etmeyi unutmayın. O vakte kadar her türlü şerden Allah'ın sonsuz rahmetine ve onun sarsılmaz kelimelerine iltica edin. Kalbiniz zikirle, ruhunuz selametle dolsun. Allah'a emanet olun.